Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz bahçıvan pantolon ya da tulum yapılışını çalışacağız. Önümüz bu şekilde. Arka tarafımızda böyle arkadaşlar. Kolay, basit bir çalışma. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir çalışma oldu arkadaşlar. Pantolonumuzun boyutu 1,5-2 yaşa uygun oldu. Arkadaşlar benim verdiğim ölçülerde yaparsanız bu şekilde bu ölçülerde bir pantolon elde edersiniz. İsterseniz size boyunun ölçüsünü de vereyim. Boyumuzun ölçüsü arkadaşlar 62 santim. Dediğim gibi 1,5-2 yaşında, hatta 2 yaşın kullandıkça arkadaşlar 2,5 yaşa kadar bile olabilecek bir boyutta pantolonumuz oldu. Çok cici ve şirin oldu arkadaşlar. Ben toplamda 1,5 ip kullandım. Yani ikinci ipimden bu kadar arttı. 3,5 numaralı şişimle ördüm. Ve istiyorsanız renk numarasını da şöyle göstereyim. K 1321 Kartopu Baby One ipimde. Evet, istiyorsanız hep beraber buyurun pantolonumuzu yapalım. Öncelikle şöyle de söyleyeyim. Ben pantolonumu 2 parça halinde ördüm. Tek parça olarak da örebilirsiniz. Bu A kısmından komple birleştirebilirsiniz. Bu lastik kısmına kadar misinalı şişle bütün olarak da örebilirsiniz. Ama ben arkadaşlara, herkese kolaylık olması açısından 2 parça halinde ördüm. Çünkü tek parça halinde örmek biraz karışık olabiliyor. Bazı arkadaşlarımız yapamayabiliyor. O yüzden 2 parça halinde ördüm ve kenarlardan dikişini yaptım. Dikişimiz de muntazam oldu arkadaşlar. Evet, buyurun pantolonumuzun yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bir bacağını ördüm. Diğer bacağını beraber başlayıp öreceğiz. Aynı olduğu için ben bir bacağını ördüm. Hem size sayı vermek için hem ölçü vermek için. Bakın bu şekilde ölçüsünü hemen en başta vereyim. Bacak kısmının ölçüsü 22,5 santim arkadaşlar. Sıra olarak da 66 sıra. Şu şekilde söyleyeyim. Bu arkadan saydığımızda düz ilmekler, düz örgüler 66 sıra olacak şekilde. Lastik örgümüzde 7 sıra lastik yaptık. Daha sonra artırma yaparak düz örgülerimize başladık. Ve burada en başta yaptığımız artırmadan sonra hiçbir artırma yapmadan bacağımızı tamamladık. Dediğim gibi toplamda lastikle beraber 22,5 santim, düz örgülerimizi saydığımızda da 66 sıra oldu. Şimdi arkadaşlar ben bu bacağımı biraz geriye alıyorum. Yine aynı şişimi kullanarak devam edeceğim. Siz isterseniz farklı bir yedek şişinizle de yapmayı tercih edebilirsiniz. 3,5 numaralı şişim, onu da söyleyeyim. Aynı numarada farklı bir yedek şişiniz varsa onu da tercih edebilirsiniz. Ama ben aynı şişte olmasını tercih ediyorum. O yüzden yapmış olduğum bacağı biraz geriye alarak şimdi ilmek atacağım. Yeni bacak kısmımız için. Toplamda 28 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Şöyle geriye çekeyim. Evet. En başta çok sıkmadan atın arkadaşlar ilmeklerinizi. Toplamda dediğim gibi 28 ilmekle başlıyoruz.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Evet. İpimi bağlıyorum ve hemen örgüme başlıyorum. Evet, lastik örgü olarak ilk sırada başlıyoruz. Evet. İlk sıra olduğu için arkadaşlar ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Diğer sıralarda ilk ilmeğimi örmeden alacağım. İlk ilmeğimi bakın düz olarak ördüm. Öne alıyorum ipimi. Ters örgü örüyorum. İpimi arkaya aldım. Düz örgü ördüm. İpimi önüme aldım. Ters örgü ördüm. Yani lastiğimi bir düz bir ters örgüden oluşturuyorum. Evet, bir düz bir ters. En başta işte ipimizi çok sıkmadan atarsak hem örmemiz daha rahat olur hem de bacak kısmı sıkmaz. Evet. Bu şekilde lastiğimizi örüyoruz. Yavaştan alıyorum ki sizler daha iyi fark edebilin diye. Evet. İlk sıramızı bitirdik. Dönüyoruz. Arkadaşlar benim ilmek atışlarıma göre ipim sol tarafta olduğu zaman örgümün ön yüzünde oluyorum. Benim gibi eğer ilmeklerinizi en başta benim gibi atıyorsanız ipiniz sol taraftaysa örgünüzün ön yüzünde oluyorsunuz. Şimdi örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi bakın boş olarak aldım ve tersleri ters örüyorum, düzleri düz örüyorum. Evet, bu şekilde sıramızı takip edeceğiz. Evet arkadaşlar, lastiğimizi bu şekilde öreceğiz. Toplamda 7 sıra lastik öreceğiz. Şimdi ben 7 sıra lastiğimi örüp geliyorum. Daha sonra artırmalarımızla birlikte örgümüzün düz kısmına başlayacağız. Evet arkadaşlar, 7 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi artırma yapacağız. Toplamda 5 ilmek artıracağız. 28 ilmeğimizi 33 ilmeğe çıkartacağız. Yaptığımız artırmanın aralıkları hiç fark etmez arkadaşlar. 3 ilmek de bir artırabilirsiniz. 4 ilmek de yapabilirsiniz. Arada 5 yapabilirsiniz. Aralara serpiştirebilirsiniz. Yani onun aralıkları hiç fark etmez. Şimdi beraber başlayalım. Yani sayıya buradaki artırma aralarındaki ilmek sayısına çok takılmayın. Artık düz örgümüze de başlayacağımız için bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Bakın mesela 5 ilmek ördüm. Bir tane bu şekilde gizli artırma yapıyorum. Bir artırma yapmış olduk.
2 3 4 ve son artırmamız kaldı arkadaşlar. Ve 5. Evet. Şişimizdeki ilmeklerimiz toplam 33 ilmek oldu. Sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 33. Evet arkadaşlar, artık hiçbir artırmamız, eksiltmemiz kalmadı şimdilik. İlk ilmeğimi boşaldım ve diğer ilmekleri örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Evet, artık bundan sonra 22,5 santim uzunluğunda öreceğiz. Toplamda düz ilmeklerimi saydığımda 66 sıra oldu. Şimdi ben bu bacağımı da tamamlayıp geleceğim. Daha sonra A kısmında hem artırma yapacağız. Daha sonra eksiltme yapmaya başlayacağız. O şekilde birleştireceğiz ve beden kısmına geçeceğiz. Şimdi ben arkadaşlar bacağımı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer bacağımı da ördüm. Aynı şekilde, aynı uzunlukta. Şimdi orta kısımdan birleştireceğiz. İlk önce buradan ipimi kesmeden örgüme başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hiçbir işlem yapmadan bu bacağımızın son kısmına kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu bacağımızı ördük. Şimdi bu bacağımızla birleştirmeden önce alt kısmı için ilmek atacağız. Yalnız ilmeklerimizi biraz sıkarak atalım ki pot durmasın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tamam 14 ilmeğimizi atıyoruz. Daha sonra şimdi burayı da birleştireceğiz. Bu bacağımı da getiriyorum ve buradaki bırakmış olduğum ipimi bağlıyorum. Biraz sıkı bağlayalım. İlk etapta örmek biraz zor olacak ama sıkı yaptığımız için sonrasında açılma olmasın diye. Evet. Şimdi buradan bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bacaklarımızı birleştirdik. Şimdi arkadaşlar ben bu sırayı da bu şekilde öreceğim. Arka sırayı ters ilmeklerle öreceğim. Arka tarafı. Buradaki atmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak öreceğiz.
Daha sonra örgümüzün ön yüzüne geldiğimde bu kenarlardan eksiltme yapacağız. Onları beraber yapalım. Şimdi ben bu sıramı tamamlayacağım. Arka sıramı da ters örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben arka sırayı ördüm. Ön sırada da bakın bacak kısmımı başladım. Şimdi arkadaşlar bu orta kısımda eksiltmelerimiz olacak. A kısmında şöyle orta kısmında 14 ilmek var. Bu 14 ilmeği eksilteceğiz arkadaşlar. Bu 14 ilmeği eksiltebilmek için de bir tane bacak kısmındaki ilmeğimiz kalacak. Bir tane de buradan alıp ikisini bir öreceğiz. Yani bu şekilde yaparak bu ortadaki 14 ilmeği eksilteceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Evet. Şöyle iyice hesaplayalım. Şu kenardaki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, 2 ilmeğim kalmış. Bir tanesini daha örüyorum. Bakın zaten bu son ilmeğim bacak kısmından geliyor, bakın. Aşağıya doğru. Şimdi bu bacak kısmındaki ilmekle bu ilmeği ikisini bir olarak alıyorum. İlk eksiltmemi yaptım. Şimdi şuraya bir tane ilmek tutucu ekliyorum. Hep burada bu ilmek tutucumuzdan sonra bir eksiltme yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Orta ilmekleri örmeye. Evet, ara ilmekleri örüyoruz. Yine aynı işlemi bakın aynı şekilde bir tane bacaktaki ilmekten, bakın bu eklemiş olduğumuz ilmek, hemen sonrasındaki ilmekte bacaktan gelen ilmek. Bunun ikisini bir alacağım. Yalnız bunların yönünü değiştireceğim. Şöyle. Aslında şu şekilde de yapabiliriz. Yani yönünü çevirmek zor gelirse şu 2 ilmek vardı ya, buradan bu şekilde buradan batarak eksiltmemizi yapabiliriz. Bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar, bir saniye, düzgün batamamışım. Bu şekilde yaptığımız zaman eksiltmemizin yani eksilttiğimiz ilmeğin yönü daha düzgün duruyor. Evet, bunu biraz tabii ki uğraştırabilir ama en basiti ilmeklerinizin yönünü değiştirebilirsiniz. Şu şekilde çevirip böyle çevirip, bir saniye, ilk sıra olduğu için bu da kaçmasın diye onu da tutmam gerekiyor. Evet, çevirdim ve bunun da yönünü çeviriyorum. Bu şekilde yönlerini çevirerek eksiltmemizi yapabiliriz. İyice karıştı şu ipler. Şu aradaki ipi koymamışım. Tamam. Evet, bu 2 ilmeği bir örüyoruz ve bu taraftaki eksiltmemizi de yapmış oluyoruz. Biraz karıştı. Yönünü hep ilklerde sıkıntı çıkabiliyor arkadaşlar. Çünkü bu aradaki ilmeğimiz ilk olduğu için yapmak biraz zor oluyor. Yani şişten kolayca çıkabiliyor. Ona çok dikkat edin. Kaçırırsanız bir daha biraz zor yakalayabilirsiniz, zorlanabilirsiniz.
O yüzden dikkatli olun. Şimdi bu eksiltmemizi de yaptıktan sonra buraya da bir ilmek tutucu koyuyorum ve hep artık eksiltmelerimizi bu ilmek tutucudan hemen sonraki 2 ilmeğe bir öreceğiz. Burada da bu ilmek tutucudan hemen önceki 2 ilmeğe öreceğiz. Şimdi bir sonraki sırada bir daha göstereceğim arkadaşlar. Burayı bu şekilde düz olarak örüyorum. Ve arka sırayı da ters örgülerle örüp geleceğim. Ön sırada yine bir eksiltmemiz yapacağız. Onu da beraber yapalım. Şimdi burayı bitireyim. Arkayı da öreyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, ben o sıramı tamamladım. Arka sırayı da ördüm. Ön yüzdeyim. Tekrardan bacak kısmımı ördüm. Bakın ilmek tutucuma geldim. İlmek tutucumu bu taraftaki şişime aktarıyorum. Ve hemen ilmek tutucumdan sonraki 2 ilmeği bir örüyorum. Böyle yaptığımız zaman bakın ilmeğimiz sola doğru yatıyor. Bu taraftaki ilmeğimizin yönünü çevirmemizin sebebi arkadaşlar, orada da eksiltme yaptığımızda ilmeğin yönünü sağ tarafa doğru çevirmek, yatırabilmek. O yüzden ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Şimdi aradaki ilmekleri örüyoruz ve ilmek tutucumuzdan hemen önceki 2 ilmeği biz ne yapacağız? Keseceğiz. Ama bunları bu şekilde tuttum, çevirdim ve bunu da bu şekilde çevirdim. Bakın yönleri değişti zaten ve bu şekilde ikisini bir alarak eksiltmemizi yapıyoruz. Sadece ilmeğin yönünü değiştirebilmek için. Bakın bu da sağ tarafa yattı bu ilmeğimizde. Bakın bu tarafa. Daha düzgün durması açısından bu şekilde yönünü değiştiriyoruz, ama siz isterseniz direktmen de 2 ilmeği bir alarak kesebilirsiniz, yönünü değiştirmek istemezseniz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde eksiltmelerimizi ortadaki ilmeklerimiz hepsi bitene kadar eksiltmelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ortadaki ilmeklerimiz bittiği zaman bir müddet hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan öreceğiz. Daha sonra yine artırmalarımız olacak. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra arka sırayı da ördüğümüzde yine ön sıraya geldiğimizde yine aynı şekilde bu ilmek tutucumuzdan hemen sonraki 2 ilmeği bir alacağız. Devam edeceğiz. Hemen bu ilmek tutucumuzdan önceki 2 ilmeği yönlerini çevirerek kesimini yapacağız. Arkayı öreceğiz. Tekrar öne geldiğimizde yine aynı şekilde kesimlerini yapacağız. Dediğim gibi bu aradaki ilmekler bitene kadar kesimlerimizi yapıyoruz. Aradaki ilmekler bittikten sonra da bir müddet eksiltme veya artırma yapmadan örüyoruz. Daha sonra yine eksiltmelerimize devam edeceğiz. Şimdi ben öreyim, eksiltmelerimi bitireyim. Bir müddet bir miktarda öreyim. Geldiğimde sizlerle ölçüsünü, santimini vereceğim ve kaç sıra olduğumu da söyleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra yine beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben tamamladım örgümü. Bakın A kısmını çok güzel bir şekilde kapattık. En son bir buradan keserek en son 2 ilmeğim kaldı. O 2 ilmeği de aldım ve tek ilmeğe düşürdüm. Bakın burada ikisini birleştirdim ve tek ilmek kalmış oldu. Şimdi buradan sonra eksiltmelerimiz bittikten sonra bir miktar düz ördüm. Onun sayısını da vereyim sizlere. Bakın buradaki eksiltmiş olduğum ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 sıra. 19 sıra düzümü örmüşüm. Hatta ölçüsünü de vereyim sizlere. Bu şekilde 11 santim olmuş arkadaşlar. 11 santim. Şimdi arkadaşlar eksiltmeyi yapacağız. Bu kenarlardan eksiltme yapacağız.
Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve hemen sonra 2 ilmeği bir olarak örüyorum. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi ilerliyorum sıra sonuna kadar. Evet. Şimdi sıra sonunda da bir eksiltme yapacağız. Evet, bakın 3 ilmeğim kaldı. Bu ne yapıyorduk? Bu ilmeklerin yönünü çeviriyoruz. Ve daha sonra ikisini bir alıyoruz. Ve son ilmeğimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar. Hem sağ tarafta hem sol tarafta birer ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi arka tarafta bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde hiçbir işlem yapmadan düz örüyoruz. Arka tarafı da örüyoruz. Yani 3 sıra örüyoruz toplamda. Şimdi yani bir daha anlatayım. Bu sıramızı ördük. Arka sırayı örüyoruz 1. Ön sırayı örüyoruz 2. Bir daha arka sırayı örüyoruz 3. 3 sıra ördükten sonra arkadaşlar tekrar aynı şekilde sıra başında bir ilmeğimizi alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Geliyoruz. 3 ilmeğimiz kaldığında 2 ilmeğimizi bir alıp son ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar arkayı örüyoruz 1, önü örüyoruz 2, arkayı örüyoruz 3. Bu şekilde arkadaşlar eksiltme yaptıktan sonra 3 sıra örüp eksiltme yapıyoruz. 3 sıra örüp eksiltme yapıyoruz. Yani toplamda bu kenardan 5, bu kenardan da 5 ilmek eksilteceğiz. Dediğim gibi aralarda 3'er sıra öreceğiz. Şimdi ben ilk eksiltmemi yaptım. Şimdi arkayı öreceğim. Ön tarafı öreceğim. Arkayı öreceğim. İkinci eksiltmeyi de yine beraber yapalım. Evet arkadaşlar, ben 3 sıramı ördüm. Bakın eksiltmemiz aşağıda kaldı. Şimdi bu sırada dediğim gibi tekrardan eksiltmemizi yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi bir ördüm. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi 5 ilmek sağ taraftan 5 ilmek sol taraftan eksiltene kadar devam edeceğiz. Aynı yine eksiltme sıramızdan sonra 3 sıra öreceğiz. O şekilde devam ederek dediğim gibi 5 sağdan 5 soldan toplamda 10 ilmek eksilteceğiz. Şimdi arkadaşlar bu eksiltmelere başlamadan önce şişimde benim toplamda 65 ilmek vardı. Bu eksiltmelerimizi bitirdikten sonra şişimde toplamda 55 ilmeğim kalacak. 55 ilmeğimi de bu eksiltmeler bittikten sonra bir miktar öreceğim. Yani eksiltme yapmadan bir miktar öreceğim. Ondan sonra koltuk altı için lastik koyacağız. Daha sonra da zaten koltuk altı eksiltmelerine başlayacağız. Evet, şimdi bu sıra sonunda yine o eksiltmeyi de göstereyim sizlere.
Evet, bakın 3 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve bu şekilde şişimi geçirip ipimi geçiriyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde dediğim gibi eksiltmelerimizi yapalım. Daha sonra ben bir miktar daha öreceğim. Geldiğimde kaç sıra ördüm yine sizlerle beraber paylaşacağım. Şimdi ben örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben eksiltmelerimi tamamladım. Daha sonra bir miktar ördüm. Bakın, en son eksiltmeyi burada yapmışım. En son eksiltmeden sonra toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şimdi artık koltuk altı koyacağız. Öncesinde şunu da tam ölçüsünü de bir vereyim. A kısmının tam ölçüsü şu ana kadar yapmış olduğum 20 santim arkadaşlar. 20 santim olmuş. Şimdi koltuk altı için 5 tane 2 4 5 ilmek ayıracağım. Bunları lastik olarak öreceğim. İlk ilmeğimi alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet. 2 4 5 ilmeğim. Geri kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters ilmek olarak, düz ilmek olarak pardon, örüyorum. Yine sıra sonunda 5 ilmeğim kalacak. O 5 ilmeği de yine lastik örgü yapacağız. Evet, bakalım. 2 4 5. Evet, 5 ilmeğim kalmış. Ters, düz, ters, düz ve ters. Evet. Bu şekilde arkadaşlar koltuk altı lastiğimizi de koyduk. Şimdi bu sırayı tersine öreceğim. Ön taraftan düzümü öreceğim. Arka taraftan tersimi öreceğim. Yani toplamda 4 sıra olacak şu lastiklerimiz. Ondan sonra kesimlerime, koltuk altı kesimlerime başlayacağım. Şimdi ben 4 sırayı tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar, ben 4 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi burada eksiltmelere başlayacağız. Şöyle. Biraz tepeden alayım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 tane lastiğimi ördüm. Lastiğimiz hep sabit olarak kalacak. Burada eksiltmeme başlıyorum. 5 ilmeğimi ördükten sonra bu 2 ilmeği hemen bir örüyorum. Çevirdim örgümü. Bu ilmeğimi ters olarak ördüm ve lastiğimi örüyorum. Bir tane eksiltme yapmış olduk. Tekrardan çevirdim. Yine lastiğimi ördüm. 3 4 5
Şimdi yine bu 2 ilmeği bir olarak ördüm. Tekrardan çevirdim. Yine lastik kısmımı örüyorum. Yine döndüm. Yine lastiğimi örüyorum. 2 4 5. Evet, yine hemen bir ilmek daha eksiltiyorum. Toplamda kaç oldu? 3 oldu. Çeviriyorum. Tekrar örüyorum. Tekrar döndürdüm. Örgümün yine ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Yine bir ilmek daha eksilttim. 4 oldu. Çeviriyorum. Yine örüyorum. Yine çevirdim. Ve son eksiltmemi yapıyorum. Yani toplamda bu kenarda 5 tane eksiltme yapmış olacağım. 1 2 3 4 5. Tekrardan bir ilmeği eksilttim ve bu sefer geri dönmüyorum ve devam ediyorum örgüme. 5 ilmeğimi sağ taraftan eksiltmiş oldum. Örgüme ilerliyorum. Yine aynı yöntemle sol taraftan da eksiltme yapacağım. Evet. Sol tarafta da yine 5 tane lastiğimden önceki 2 ilmeği keserek yapacağım. Evet, şimdi bakalım. 2 4 5. Şu ters ilmek 5 oluyor. Bu 2 ilmeği bir alacağım. Yalnız ne yapıyordum? Önce yönünü çeviriyordum ve ikisini bir örüyordum. Evet. Lastiğimi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Evet. Döndüm. Yine 5 ilmeğimi örüyorum. 2 4 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimi de bir öndeki sırada kesmiştim. Onu ördüm. Çeviriyorum örgümü. Pardon. Buradan bir tane daha ilmek öreceğim ki ne yapıyoruz? Burada 2 ilmeği bir alarak ilerliyoruz. O yüzden bir ilmeği daha ördüm. Şimdi bu yine ilmeklerin yönünü çeviriyoruz. Ve tekrardan 2 ilmeği bir alacağız. Bu şekilde de alabilirsiniz. Evet. 2 ilmeği bir aldım ve devam ediyorum. Evet. Şişim biraz karıştı. Şişimi düzelteyim. Döndüm arkaya.
Toplamda burada da 5 eksiltme yapacağız. Şimdi 2 tanesini yapmış oldum. 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Bir tane eksilttiğim ilmek, bir tane de yan taraftan alıyorum. Şişimi çevirdim. Şişimde örgüde olduğu için bu tarafta çevirmek biraz zor olabiliyor. Evet. Yönlerini çevirdim. Ve bir ördüm. Evet, tekrardan 5 ilmeğimi örüyorum. Şimdi 3 oldu eksiltme yaptığım ilmek sayısı. Evet, tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olmuştu. Şimdi dördüncüyü kesiyoruz. Ve devam ediyoruz. Döndüm. Tekrar birlikte ördüm ve son artık ilmeğimizi kesiyoruz. 5 tane toplamda ilmek eksiltmiş oluyoruz bu tarafta da. Evet. 2 ilmeği bir ördük ve kestik. Bu şekilde çevire çevire örmek biraz zor olabilir ama zaten çok uzun örmeyeceğimiz için sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Evet. Bu tarafta da eksiltmelerimizi bitirdik. Şimdilik tabii ki eksiltmelere daha devam edeceğiz. Şimdi 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Daha sonra örgüme devam ediyorum. Şimdi 5 sağdan 5 soldan toplamda 10 ilmek eksilttik arkadaşlar. Yalnız daha eksiltmelerimiz bitmedi. Ara ara yine eksiltmelerimize devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Lastiğimi ördüm ve bitirdim. Şöyle bir bakalım. Evet, bakın lastiğimizi içe doğru aldık bu şekilde. Şimdi artık arkadaşlar sadece aralarda eksiltme yapacağız. 3-4 sıra örüp o şekilde eksiltmelerimizi yapacağız. Şimdi ben birkaç sıra öreceğim. Daha sonra eksiltmelerimi yapacağım. Arkadaşlar geldiğimde kaç sırada bir eksiltme yaptığımı sizlerle paylaşacağım. O zaman sırasını da sizlerle daha net bir şekilde paylaşmış olacağım. Şimdi ben eksiltmeleri yapayım. Yukarıdaki boyun kısmında, ön kısmındaki lastikleri de başlayayım.
düğme deliğini beraber açalım. Daha sonra dediğim gibi kaç sırada bir kesim yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben tamamladım. Şimdi bakın, bu koltuk altındaki bu 5'er tane ilmeğimizi eksilttikten sonra toplamda 1, 2, 3 ve 4 ilmek daha eksilttim. Bu araları arkadaşlar 5'er sıra, 5 sırada bir 4 ilmek eksilttim. 4. ilmeği eksilttikten sonra arka sırayı ördüm ve hemen lastik örgüme başladım. Toplamda şu anda 2, 4, 6 sıra lastik ördüm. Bu şimdi 6 sıra lastiğimizde bu sırada düğme deliğimizi açacağız. 3, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8 ve 9. Buralara düğme deliğimizi açacağız. Şimdi hep beraber düğme deliğimizi açalım. İlk ilmeğimi her zamanki gibi boş aldım. Şöyle netleyemedim sanki. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi ters ilmeğimizi ördük. Bir tane doluyoruz. Bu arkada düz ilmeğimiz olacak. Buradan bir eksiltme yapacağım arkadaşlar. Bunu da sıraya göre yaparsanız ters düz ters düz sıranız bozulmaz. Şimdi bakın, ters ilmeğimi ördüm, 9. ilmeğimi. Şimdi bir tane dolayacağım. Bu düz ilmeğim olacak. Buradan eksilteceğim ilmek ters ilmek olacak. O yüzden bakın, ipimi ön tarafa aldım ve ters örgü örer gibi 2 ilmeği bir ördüm. Yani bir tane ilmek böylelikle eksiltmiş oldum. Evet. Bunu da ters örgü yaptım. Çünkü sırada ters örgümüz vardı. Şimdi bakın, sırada düz örgümüz var. Ters örgümüz var. Yani sırayı bir şekilde bozmamış olduk. Evet, devam ediyoruz. Şimdi sıra sonunda yine 9 ilmek. Burada 9 ilmekten hemen sonra bir tane doladık. Orada 9 ilmekten önce dolayacağız. Şimdi biraz örelim ve ben sayayım. 2, 4, 6, 8 ve 9 daha var. Şöyle bir iki tane daha öreyim. Evet. Şimdi 2, 4, 6, 8 ve 9. Bu 9 ilmeğim. Bir tane daha ördüm. Bu 2 ilmeği bir alacağım, öreceğim. Daha sonra dolayacağım. Şimdi bakıyorum, düz ördüm. Bunlar ne olması lazım? Ters örgü olması lazım. Yine aynı şekilde ipimi ön tarafa aldım. 2 tane ilmeği birden ters örgü yaparak örüyorum. Evet. Ters örgümü ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmek. Bakın, 9 ilmek kaldı. 2 ilmeğimi bir ördüm. Bir tane doladım. Bu da düz ilmeğim oluyor. Çünkü kestiğimde ters ilmek olarak kesmiştim. Düz ilmeğim. Bakın, ters ilmeğim. Düz ilmeğim. Ters ilmeğim. Ve sırayı aynı şekilde sırasını bozmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde düğme deliklerimizi açtık. Toplamda 10 sıra lastiğim olacak arkadaşlar. Saydığımızda, ters örgüleri saydığımızda 10 sıra lastiğim olacak. 10 sıradan sonra ön bedenimi bitireceğim. Ön bedenimi bitirdikten sonra yine arka beden için arkadaşlar aynı şekilde bacak kısımlarından başlayacağım. Aynı şekilde öreceğim iki bacağımı, yine artırma yapıp bu kenarlarda eksiltmelerimi yapacağım. Aynı şekilde öreceğim. Yine bu kenarlarda, kol altına gelmeden kenarlarda biraz eksiltme yapmıştık. Onları da aynı şekilde yapacağım. Ta ki burada lastik örgüye başladığımız yere kadar aynı şekilde öreceğim.
Geldiğimde farklılıkları o zaman beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben bu ön bedeni bitirip arka beden için başlayacağım. Bu lastik kısmına kadar hiçbir başka bir değişiklik yapmadan aynı şekilde öreceğim. Geldiğimde yine beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben örüp geleyim. Evet arkadaşlar, ben ördüm. Hatta sizlere demiştim ki lastiğe kadar örün. Hatta ben lastiğimi de ördüm. Şimdi arkadaşlar lastik 4 sıra örüyorduk. Koltuk altı kesimine başlamadan önce 4 sıra lastiğimi de ördüm. Şimdi arkadaşlar ortada 9 ilmek ayırdım. Kenarda 5 tane lastiğim var. Lastikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 ilmeğim var. Lastikten sonra bu tarafta da aynı şekilde tam ortadan olacak şekilde 9 ilmek ayırdım. 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmek ayırdım. Şimdi arkadaşlar ilk önce buradaki koltuk altı kesimlerini yapacağız. Ön tarafta yaptığımız gibi. Yalnız ön tarafta 5 ilmek kesmiştik. Bu sefer 3 ilmek keseceğiz. Şimdi beraber başlayalım. Bir kere daha göstermiş olurum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane lastik ilmeklerimi ördüm. Hemen 2 ilmeği bir alıyorum. Dönüyorum. Bu ilmeklerimi örüyorum. Evet. Tekrar çevirdim. Bir tane eksilttik. İkinci eksiltmeyi yapacağız. Evet, hemen 2 ilmeği bir alıyorum ve tekrardan dönüyorum. Evet, tekrardan örüyorum. Tabii ki düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Tekrar döndüm. Üçüncü eksiltme sırasındayım. Lastik ilmeklerimi ördüm ve üçüncü ilmeğimi de kestim ve devam ediyorum. Bu ayırmış olduğum ilmeklere gelene kadar devam ediyorum. Evet, şimdi ayırmış olduğum ilmeklere geldim. İlmek tutucumu çıkartabilirim. Burada bu 9 ilmeği lastik olarak öreceğiz arkadaşlar. Ters ilmekle başlıyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Evet, burada lastiğimizi de yapmış olduk. 9 ilmeğimizi yaptık. Şimdi geri kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar sol tarafta da aynı şekilde ön tarafta nasıl yapmıştık? Aynı o şekilde ilmeklerimizi keseceğiz. Yalnız dediğim gibi bu tarafta yaptığımız gibi 3 ilmeğe keseceğiz. Şimdi ilkini göstereyim. Bakın 5 ilmeğimden önce 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyordum. Ve ikisini bir alıyordum. Evet, ilkini kesmiş olduk böylelikle. Şimdi aynı şekilde ön tarafta yaptığımız gibi sol tarafı da 3 ilmeğini keselim. Gelelim daha sonra beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar,
Ben bu taraftaki 3 ilmeğimi de kestim. Kesimini yaptım. Daha sonra arka sırayı da ördüm. Tamamladım. Şimdi arkadaşlar ön sırada yine eksiltmelerimiz var ama bu sefer teker teker eksilteceğiz arkadaşlar. Evet, lastikten hemen sonra 2 ilmeği bir aldım ve örmeye devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar artık eksiltmelerimizi tekerli yapacağız. Toplamda 3 tane eksiltme yapacağız tek tek. Şimdi birinci eksiltmeyi yaptım. İkinciyi yapacağım. Üçüncüyü de yapacağım. Ondan sonra yine orta kısmını ayıracağız. O zaman yine beraber devam edelim arkadaşlar. Şimdi ben üçer tane daha kesme işlemimi yapayım. Daha sonra beraber devam edelim. Şimdi üçer tane diyorum ya, bir tane buradan da kesiyorum, bir tane buradan da kesmemi yapıyorum yani. Her taraf, iki taraftan da üçer ilmek keseceğim. Şimdi bir tane bu tarafta ilmeğimi kestim. Şimdi burada keseceğim. Arkayı öreceğim. Tekrar bir keseceğim. Bir buradan keseceğim. Arkayı öreceğim. Bir keseceğim. Bir keseceğim. Arkayı da örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçer ilmeğimi de kestim. Şimdi yine kesmelere devam edeceğiz. Fakat şimdi ortadan ayıracağız. Şöyle yapalım. Başlayalım örgümüze. 5 ilmek lastiğimi ördüm. Hemen düzlerden 2 ilmeği bir aldım. Geri kalanları devam ediyorum. Bakın lastikten önce yine 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi de ne yapıyordum? Yönünü değiştirip ikisini bir örüyordum. Bu yön değiştirmeyi arkadaşlar hep sol tarafta yapıyorum. Düzgün kesim olsun diye. Şimdi 9 ilmeğim var. 4'ünü bu tarafa, 4'ünü bu tarafa ayıracağım. Ortadaki bir ilmeği de eksilteceğim arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Evet, 4 ilmeği bir ördüm. Ne yapıyorum? Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Bu ilmeği bir eksilteceğim. Bir alacağım. Şöyle yapalım. Şimdi eksilteceğimiz ilmeğimiz ters ilmeğimiz. Düz ilmekle devam edeceğimiz için düz ilmek görüntüsü olsun diye ilmeklerimi değiştiriyorum. Bakın, ters ilmeğimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi öne aldım ve 2 ilmeği bir ördüm. Şuraya ilmek ayrıcımı takayım. Şimdi burayı ayırmış olduk. Burayı sonra öreceğiz. Şimdi bu tarafa geçtik. Bakıyoruz kaç ilmeğimiz var. Lastik olarak 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimiz. Evet, lastik olarak 4 ilmeğimiz kaldı. Oradan bir tanesini eksilttik. Şimdi arkadaşlar tekrar bu taraftan da eksiltmelerimizi yapacağız. Lastiğimiz bitti. Lastikten hemen sonra 2 ilmeği bir ördüm ve devam ediyorum. Ve kol lastiğine geldim. Bakın 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin yine tekrar yönünü çevirdim. Ne yapıyorum? İkisini bir örüyorum. Evet. Lastiğimi de örüyorum. Evet, ortadan ayırdık şimdi. İlk olarak arkadaşlar bu sol tarafa öreceğiz. Daha sonra sol tarafı tamamladıktan sonra arka taraftan ipimizi bağlayıp sağ tarafa örmeye devam edeceğiz. Şimdi çevirdim. Arka tarafta kesme işlemi yapmıyoruz. İlk ilmeğimi aldım. Lastiklerimi örüyorum.
Diğer ilmekleri ters örüyorum. Evet, lastiklerimi yine ters düz lastik şeklinde örüyorum. Evet, çeviriyorum örgümü. Artık bu ilmek tutucumu çıkartabilirim. Zaten ayrımı yaptık. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde bu düz yerlerden kesimimize devam edeceğiz. Evet, başlıyorum. Lastiğimi ördüm. Düz ilmeklerimden ikisini bir alıyorum ve devam ediyorum. Evet, yine 2 ilmeğim kaldı. Sol taraftaki ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Ve örüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi artık yapacağımız işlem bu düz örgüleri kesmek. Düz örgüler bitene kadar hem sağda hem solda birer ilmek eksilterek kesim yapıyoruz arkadaşlar. Sadece lastiklerimiz kalacak. Bu taraftaki 4 lastiğimiz ve bu taraftaki 5 lastiğimiz. Sadece lastikler kalana kadar kesimimizi yapıyoruz. Daha sonra lastiklerimizi bir müddet bir miktar öreceğiz. O da tabii ki askısı olacak pantolonumuzun. O şekilde şimdi ben öreceğim. Bu düzleri bitiresiye kadar kesimimi yapacağım. Sonra lastiklerimi birleştirip öreceğim. Askısını yapacağım. Daha sonra o askımın boyunu tamamladıktan sonra ipimi sağ tarafı örmek için bu taraftan arka taraftan bağlayacağım. Ve aynı işlemi bu sağ tarafta da yapacağım. Hem sağdan hem soldan birer ilmek eksilterek bu düz ilmekleri bitirene kadar kesimini yapacağım arkadaşlar. Daha sonra lastikleri burada da birleştirip askısını öreceğim. Bitirdikten sonra geleceğim arkadaşlar. Askımızın ölçülerini sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Askılarımı da tamamladım. Şimdi sizlere askımın ölçüsünü de vereceğim. Şöyle bir açayım. Ben askı boyunu biraz uzunca tuttum. İstediğiniz gibi uzatıp kısaltabilirsiniz. 24 santim boyunca arkadaşlar askımızı örmüşüm. Dediğim gibi daha çok kullanılması açısından, kullanışlı olması açısından bebeğinize uzun gelirse düğmeleri biraz üst tarafa alıp boyunu kısaltabilirsiniz. Daha uzun kullanılması açısından arkadaşlar. Şimdi sizlere boy ölçüsünü de vereyim. Toplamda şöyle askımızı düzeltelim. 62 santim uzunluğumuz oldu. Popo kısmı ölçüsünü de vereyim. 25 santim 26 santim civarı arkadaşlar. Tabii ki popoda bez olduğu için burayı biraz daha geniş tuttum. Üst taraflara doğru hafiften zaten beraberce eksiltmelerimizi yapmıştık. Yapmış olduğumuz pantolon arkadaşlar 1,5-2 yaşa uygundur. Hatta dediğim gibi bu askı boylarından dolayı biraz daha uzunca da kullanabilirsiniz. Pantolonumu bitirdikten sonra kenarlardan bakın dikiş yaptım. Her zamanki videolarımda nasıl diktiğimi gösteriyordum zaten. Daha sonra kenar dikişlerinden sonra bakın bacak arası dikişlerimi de tamamladım. Ve bu şekilde güzel bir pantolonumuz oldu arkadaşlar. Evet, benimle birlikte öğren arkadaşlar. Ellerinize sağlık diyorum.
Yeni bir videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Benim için büyük bir destek olur. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiler.